Kırsal mutlulukta şebekeden uzakta yaşayan eski suçlu Dominic Toretto, dikiz aynasına sık sık bakmaz. Fakat uzun süredir yabancılaşan küçük kardeşi Jacob kötü bir şirkette yeniden ortaya çıktığında, gezegenin güvenliği aniden onun elindedir. En azından bir süreliğine nitro enjeksiyonlu sokak kredisi ve yağlı maymun araba kültürü ile ilgili bir dizi için, hızlı ve öfkeli filmlerin gerçekten sadece iki vitesi var. Hızlısın ve öfkelisin. Dublörler daha büyük, daha parlak ve daha sahte hale geldi. Ama en kötüsünde bile, her zaman hızlı ve tehlikeliydiler. Ve en önemlisi, Vin Diesel'in ağzından çıkan aile hakkındaki her sözün buna karşı ağır bir ciddiyeti vardır. İşin öfkeli tarafı da bu. 20 yılı aşkın bir süredir, komplolar dünya çapında atlamalı casus saçmalıklarına dönüştü ve bu kas arabaları kesinlikle bazen kendi paraşütleriyle atladı ancak beyaz sıcak melodram birlikte fırladı. Hızlı ve Öfkeli 9'un sonlarına doğru, filmin düzensiz kahramanlarından ikisi, silahlı bir uyduyu yörüngeden çıkarmak amacıyla roketle çalışan bir spor arabayı bir uçağın arkasından uzaya sürüyor. Wilm'ın roman güven verici görünmese de, kıyafetin beyni tej, fizik yasalarına uyduğumuz sürece iyi olacağız, diyor. Neden öyle olsun ki? Bunlardan 5'inin emektarı olarak, bu özel franchise'da Newton mekaniğinin ilkelerinin Microsoft Ataç'tan bir biçimlendirme ipucu kadar ağırlık taşıdığını çok iyi biliyor. Etihad kuleleri arasındaki 150 metrelik boşluktan 3 milyon dolarlık bir süper arabaya atlıyormuşsunuz gibi görünüyor. Zaman içindeki momentum değişim hızının, ona etki eden kuvvetlerin toplamıyla doğru orantılı olduğundan emin olmak ister misiniz? İstemez miydin? Birkaç dakika sonra tekrar kontrol edeyim mi? Yine de öfkeli ayetin abartılı standartlarına göre bile, bu 9. taksitteki aksiyon sahneleri, egzoz borusu çıngıraklı tuhaflığın yeni zirvelerine ulaştı. Tej ve romanın buz kristallerinin muhtemelen gerçekçilik uğruna ön camlarına dijital olarak eklendiği egzosfere yaptığı gezintiye ek olarak, diğer dikkat çekici sahneler arasında Edinburgh'un merkezinde, süper güçlü elektromıknatıslarla dolu bir kamyonun gönderdiği bir kovalamaca yer alıyor. Kibrit kutusu oyuncakları gibi saçılan yerel araçlar. Kartal gözlü izleyiciler, rotanın İskoç başkentinin sinematik simgelerinden bazılarını aldığını fark edebilir, Trainspotting'den Kelton Street Köprüsü, Bill Douglas üçlemesinden Grassmarket ve Avengers, Infinity War'daki derin yağda kızartılmış kebapçının yeri olan Bayan Jean Brody'nin başbakanı. Zikzaklı trafiğin aksine, bu sıradaki sersemliğe bağlılık tamamen sarsılmaz. 8 yaşındaki bazı erkeklerin Haribo çılgınlığı üzerine yazdığı Mission Impossible filmi gibi oynuyor ve şimdiye kadar markanın hayranları başka hiçbir şey için umut edemezlerdi. Bunu hem iyi hem de kötü anlamda söylüyorum. Bugüne kadar 4,5 milyar sterlin hasılat elde eden hızlı ve öfkeli filmleri, Hollywood'un sinematik evren döneminin en büyük başarı hikayelerinden biri. Onlarla ilgili her şey, beyninizi değiştiren set parçalarından organik olarak bir araya getirilmiş çok etnikli oyuncu kadrosuna kadar fevkalade ihraç edilebilir. Modern izleyiciler için, James Bond'un en parlak döneminde yaptığı gibi aynı türden paket anlaşma kaçışını sunuyorlar. Bond'un ebedi bekarlığa veda kutlamasının yerini, kabilesini bulmanın önemine hırıltılı payanların almasıyla birlikte, devasa bir aksiyon, cazibe ve dünya turu dozu. Yine de her yeni bölüm bir öncekinden daha çirkin olmaya çalışırken, aynı anda daha az ve daha az anlam ifade ettiler. En son özellikler Koreli sokak yarışçısı Han'ın sürpriz dönüşü, arka plana aşina değilseniz, bu şaşırtıcı çünkü karakterin ekranda 2 kez ölmesini zaten izledik. Ardından, her ikinci sözü ailenin önemiyle ilgili olan Dominic Toretto'nun, milyarder bir diktatörün playboy oğlu için çalışan Jacob adında şimdiye kadar sözü edilmeyen küçük bir erkek kardeşi olduğu duyurusu geliyor. Jacob, işvereninin seçtiği herhangi bir ülkeye siber savaş başlatmasına izin verecek bir mekanizmanın parçalarını arıyor ve doğal olarak onu durdurmak hızlı çeteye düşüyor. Çünkü hepsi 2 film önce gizli bir devlet kurumu tarafından işe alındı. Sahip olabilecek veya olmayabilecek nedenlerden dolayı o zamanlar mantıklıydı. Senaryo, saçmalığı gözden geçirmek yerine, onu ironik bir erdeme dönüştürmeye çalışır. Bir çatışmadan sonra roman, ceketinin kurşun delikleriyle dolu olmasına hayret eder, ancak tek bir çizik olmadan ortaya çıkmıştır. Ancak sonuç yine de yalnızca ters virgüller arasında gerçekten keyif alabileceğiniz bir film. Dizi gazilerinin kamera hücresi görünümlerine gelince, çoğu kamera hücresi standartlarına göre bile keyfi hissediyor. Londralı usta suçlu Queenie olarak geri dönen Helen Mirren, Diesel ile Bond Street'teki bir kuyumcuyu sessizce yağmaladığı eğlenceli bir sahneye sahiptir. Ancak Kurt Russell'ın gölgeli Bay Nobody hakkında bu kadar kapsamlı konuşulmuyor ve kamerada bu kadar nadiren görülüyor,
aktörün çekime hazır olmadığı konusunda dırdırcı bir hisle kalıyorsunuz. Charlize Theron, usta hacker şifresi olarak geri dönerken, filmin çoğunu bir uçak hangarında oturarak geçiriyor. Ofisten gırıt, saç kesimi. Tüm bunların kalbinde Diesel, Pro içen bir Brachiosaur gibi bir sese ve dünyanın en büyük ve en huysuz ayak başparmağını andıran bir yüze sahip, kışın yorgun et kafalı karizmasının büyük, kör bir parçası. 3. bölümden beri diziyle birlikte olan yönetmen Justin Lin gibi, Diesel'in malzemeye olan sevgisi 20 yıl sonra bile açıktır. Her franchise lideri için uzun bir tebeşirle söylenebilecek bir şey değil. Film hızlandığında güvenilir bir eğlence olmaya devam ediyor. Ancak direksiyon süngerimsi, hızlanma durgun. Yolculuk devam ediyor, ancak destanın yolu tükeniyor. Formülü 2011'in çılgınca aptal hızlı 5'i ile mükemmelleştiren yönetmen Justin Lin, 2 tur oturduktan sonra tekrar başa geçti ve bu sırada prodüksiyon, başrol oyuncusu Paul Walker'ın zamansız ölümü ve bazı oyuncu içi şirretliklerle boğuştu. Lin'in Hızlı ve Öfkeli 9'u gençleşmek gibi geliyor. Bu sadece dumanların konuşması değil. Film ilkelere bir dönüş ve eğer raylardan çıkıp saf bir aptallığa dönüşürse neredeyse bir noktada geri alınamaz bir şekilde en azından bir ahlakı var. Flashback'te başlıyoruz. 1989'dayız ve korkunç bir yarış pisti kazası bir stok otomobil sürücüsünün hayatını almak üzere. İki genç oğlu çukurdan izliyor. Bunlardan biri, binlerce pull-up sonra Diesel'in hırıltılı Dominic Toretto'su olacak olan genç adam. Ama kazaya neden olmuş olabilecek küçük bir erkek kardeşi Jacob da var. Bu, 10 yıllardır süren yabancılaşma ve umarım bir devam filmi için iyi bir kötü adam üreten türden bir şüphedir. Ne yazık ki, yetişkin Jacob, Trainwreck gibi komedilerde etkili olan, ancak granit yüzlü Vin Dağı'na uygun bir antagonisti çekecek kadar korkutucu olmayan ekstra zeki bir John Cena tarafından oynanıyor. Yine de, iç gerilimin erimiş bir çekirdeği kurulur ve Jacob'u, siyah, küre benzeri bir McGuffey'nin her iki yarısını da isteyen iğrenç bir milyarder bin yıllık Otto tarafından finanse edilen bir tür kötü adam olarak yeniden tanıtan garip hikaye mekaniğini yarı affedebilirsiniz. Dünyanın savunma sistemlerine hakim olabilir. Zaten Lin ve senarist Daniel Casey kendilerinden sıkılıyor. Yarım saatten kısa bir süre sonra, Orta Amerika ormanlarında patlayan mayınlar üzerinde yarışıyoruz, güvencesiz halat köprülerinin üzerinden geçiyoruz ve dağ geçitlerinin etrafındaki arabaları teller üzerinde sallıyoruz, tıpkı Kayıp Geminin Açılış dizisinin akıncılarının gülünç bir versiyonu gibi. İnsanlar yerine araçlarla döküm. Bu filmler oyuncular için zor olabilir. En azından oyunculuk yapmak isteyenler için. F9'un çoğu için, gizemli bir şekilde donuk terörist şifresi sonuncusundan dönen Charlize Theron, Hannibal Lecter gibi içinde hava delikleri olan bir cam kutuda oturuyor. Film onunla ne yapacağını bilmiyor. Ancak Michelle Rodriguez, Dom'un uzun süredir sıktığı ledi olarak, erkeğinin hızlanan arabasının sıcak kaputuna indiğinde bile, motosikletçisini duygusal derinlik flaşlarıyla patlatan dul sonrası bir rolde görünüyor. Bu arada Helen Mirren, gereken şekle tam olarak nasıl uyacağını biliyor, mücevher hırsızının tek sahnesi, en sevdiği Amerikalı, Dom ile şakayı değiştirerek gösterişli gece Londra'sında bir kovalamaca. Elbette, direksiyonun arkasında. Süper hayranlar, mezarın ötesinden başka bir karakterin dönüşünü neşelendirecek. Ancak VFX'ler bu kadar yüzsüzce ağırlıksız olduğunda, kaç can kaldığını görmek için gözleriniz ekranın köşesine doğru dolaşıyor olabilir. Bu F ve F filmlerinde gizemli bir fizik var, yerçekimi yasaları veya gerçek dünya kinetizmi değil, sıfır zayiatla katastrofik kentsel hasar yasaları. Arabaları binalardan parçalayan yüksek güçlü bir mıknatıs, F9'un en güçlü aksiyon dizisinin merkezinde yer alıyor. Başka yerlerde, Dom'un en çekişmeli ortaklarından ikisi, rasyonel bir sebep olmaksızın kiraz kırmızısı bir pontayata uzaya fırlatılır. Tüm girişimin çılgınlığına gülümseyebilirsiniz, yani cömert hissediyorsanız. 20 yıl sonra, franchise, her ikisi de kazanılan yenilmezliğini, ima etmenin yanı sıra, kendisine karşı bir kendini küçümseme dokunuşuna sahiptir. Dördüncü duvarı yıkmakla tehdit eden bu yönde diyalog bile var. Aslında, hepimiz onları ağırlayacak bir sinema sever sezonu olmadan gişe rekorları kıran filmlerin ne kadar güvencesiz olabileceğini gördük. F9 mükemmel bir yaz filmi değil, ama yeterince yakın, ihtiyacımız olan kaçışa işaret eden yüksek, alçak ve uzun metrajlı filmlerin bir hatırlatıcısı.